Merhaba gezginler, ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın kuzeyinde, Camden Town'dayız. Burası şehirde ritmin en hızlı, renklerin en cesur, kokuların en iştah açıcı olduğu yerlerden biri. Bir sokağın, köşesinde tüten ramen, diğer köşede közde mısır, biraz ileride plak tezgahından yükselen bir bas gitar. Bir mahalle, bu kadar farklı sesi nasıl aynı anda taşıyor? Gelin, birlikte yürüyelim ve cevabı yerinde duyalım. Camden. Town nedir? Neden bu kadar ünlüdür? Burası Londra'nın en canlı alışveriş ve kültür merkezlerinden biri. Sokak pazarlarının özgür ruhu, eski sanayi binalarının içine yerleşmiş butik dükkanlar, dünya mutfağından örnekler, sahne sanatlarının enerjisi ve kanal kıyısının dinginliği bir araya gelir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren punk, goth ve alternatif müzik sahneleri burada filizlendi. Bu yüzden Camden yalnızca bir alışveriş durağı değil, bir alt kültür sahnesi, bir ifade alanı, şehirle kurulan kişisel bir diyalogtur. Nerede olduğumuzu zihninizde netleştirelim. Camden Town, Regent's Kanal kıyısında, Londra merkezinin kuzeyinde yer alır. En kolay ulaşım yolu Northern hattı ile Camden Town istasyonudur. Haftanın bazı günlerinde istasyondaki yoğunluğu azaltmak için çıkış düzeni değişebilir. Yoğun saatlerde Chalk Farm istasyonundan yürümek daha sakin bir seçenek olur. Otobüsle gelmek isteyenler için Euston Road ile Camden High Street hattında sık sefer bulunur. İstasyondan çıktıktan sonra ana cadde boyunca 5 dakika yürür, köprüyü geçer ve Camden Lock'un kalbine ulaşırsınız. Ne zaman gitmeli sorusunun cevabı aradığınız ruh haline bağlı. Sakin bir keşif istiyorsanız hafta içi sabah saatleri idealdir. Fotoğraf ve kalabalığın ritmini deneyimlemek istiyorsanız öğle ile ikindi arası, özellikle hafta sonu çok canlıdır. Kışın soğuk günlerde kanal kıyısı serin eser. Katmanlı giyinmek ve rüzgara karşı bir boyunluk taşımak konfor katar. İlkbahar ve sonbaharda ışık yumuşak ve renklidir. Grafitiler ile tuğla cepheler bu ışıkta çok iyi görünür. Yaz akşamüstleri, sokak müziğinin en neşeli saatleridir. Ne kadar süre ayırmalı derseniz, hızlı bir bakış için 1 ila 1,5 saat yeter. Ancak Camden'in katmanlarını hissetmek, hem tezgahlara göz atmak, hem de kanal boyunca yürümek istiyorsanız, 2 ile 3 saat arasında plan yapın. Mola verebileceğiniz banklar, çay kahve durakları ve kanal kıyısında geniş merdiven, oturma alanları bu temponun dostudur. Nasıl gezmeli? En güzeli yürüyerek. İstasyondan çıkıp Camden High Street boyunca ilerleyin. Vitrinlerdeki büyük boy heykelsi cephe süslemelerine dikkat edin. Dev ayakkabılar, kanatlı figürler, neon tabelalar. Köprüye gelince aşağıda akan kanalı görün. Sağınızda Camden Lock Market, solunuzda Hawley Wharf ve su kıyısına açılan teraslar var. Biraz ileride Stables Market sizi bekliyor. Eski at ahırlarının kemerli koridorlarında vintage giysiler, el işi takılar, küçük tasarım atölyeleri ve ikinci el plak koleksiyonları bulursunuz. Dar geçitlerde başınızı kaldırıp kemer taşlarının ve dökme demir kolonların detaylarına bakın. Buralar bir zamanların at hastanesi ve yük depolarıydı. Bugün ise yaratıcılığın nabzı burada atıyor. Bilet gerekir mi? Camden'in pazar alanları kamusaldır ve ücretsiz gezilir. Ancak konser mekanları, küçük müzeler, sergi alanları ve kanal tekne turları için bilet gerekebilir. Akşam bir konser planlıyorsanız, yerinizi önceden ayırmak iyi fikir. Kanal üzerinde Little Venice yönüne giden tekne turları günün ritmine hoş bir mola katar. Bilet saatlerini gün içinde kontrol edin. Yanıma ne almalıyım? Rahat tabanlı ayakkabı, ince katmanlı giysi, hafif bir yağmurluk ve küçük bir su matarası yeter. Kalabalık saatlerde çantanızı önde taşıyın. Pazar alanlarında temassız ödeme yaygındır ama küçük nakit bulundurmak pazarlık ve küçük atıştırmalıklar için pratik olur. Fotoğraf çekerken izin istemek nezakettir. Özellikle stand başındaki portrelerde önce göz göze gelip gülümseyin. Ne görülmeli? Nerede fotoğraf çekilmeli? Önce Camden Lock Köprüsü'nün yanındaki renkli Camden Lock yazısını fonunuza alın. Sonra Stables Market'in taş koridorlarında dökme demir kolonların aralığından süzülen ışığı yakalayın. Hawley Wharf çevresinde, kanal kıyısında suyun yansımasını kullanarak geniş bir kadraj alın. Sokak sanatı meraklıları için ara sokaklardaki duvar resimleri, merdiven boşlukları ve geçitler yaratıcı sürprizlerle doludur. Vintage koleksiyonlarına ilgi duyuyorsanız, deri ceketlerden yün paltolara,
Plaklardan konser posterlerine kadar uzanan küçük hazine avı sizi bekler. Kimler için uygun? Camden herkes içindir ama ritmi yüksektir. Aileler için gündüz, saatleri daha rahat. Bebek arabasıyla dar koridorlarda ilerlerken sabırlı olun. Bazen kısa bir bekleyiş, en güzel vitrinin önünde durmak için yeter. Hareket kabiliyeti kısıtlı ziyaretçiler için ana rota düz zeminlidir. Ancak bazı eski geçitlerde basamaklar olabilir. Bu yüzden geniş koridorları ve açık avluları tercih etmek iyi olur. Romantik bir yürüyüş arayanlar gün batımında, kanal kıyısında kısa bir tur atıp Primrose Hill yönüne doğru uzanan yolda şehrin silüetini yakalayabilir. Camden'in ruhu nerede saklı diye sorarsanız, cevabım iki yerde. Birincisi, sahne ışıklarının altında. Camden'in müzik mirası zengindir. Küçük sahnelerde başlayan nice grup, büyük salonlara uzanmıştır. Bir akşamüstü, prova sesleri sokaktan taşar ve siz bir kapının önünde durup, şimdi içeri girsem nasıl bir şarkı duyardım diye düşünürsünüz. İkincisi, tezgahların arasında. Kişisel tasarım ürünleri, tek örnek parçalar ve el işi detaylar Camden'i eşsiz kılar. Burada alışveriş, yalnızca bir şey satın almak değildir. Bir hikayeye ortak olmaktır. Güvenlik ve konfor başlığına küçük notlar. Kalabalıkta dikkat dağınıklığı artar. Telefonunuzu sık kullanmanız gerekiyorsa, bir köşeye çekilip durarak kullanın. Kanal kıyısındaki dar kısımlarda, bisikletlilerle, yolu paylaşırken tek sıra ilerleyin. Yağmur sonrası taş ve metal yüzeyler kaygan olabilir. Adımlarınızı sakinleştirmek iyi bir alışkanlıktır. Akşam saatlerinde dönüş yolunuzu önceden planlamak, kalabalıkta rahatlık sağlar. Efsaneler ve hikayeler derseniz, Camden'in altında uzanan eski tüneller, halk arasında Camden yeraltı yolları diye anılır. Bunlar bir zamanlar yük taşımacılığı ve demiryolu bağlantıları için kullanılmış, bugün ise çoğu bölge ziyarete kapalıdır. Bu söylenti, mahallenin endüstriyel geçmişine mistik bir gölge düşürür. Bir başka hikaye, kanal köprüsü altında yağmurdan kaçanların, suya düşen ışığı şehir nefes alıyor diye tarif etmesidir. Kulağa şiir gibi geliyor değil mi? Çünkü Camden, bir şehir masalının sahnesi gibidir. Şimdi gelin, yürünebilir bir rota kuralım. Sabah Camden Town istasyonundan çıkın, Camden High Street boyunca vitrinleri izleyerek köprüye kadar yürüyün. Köprüde kısa bir fotoğraf molası verin. Sağdaki Camden Lock Market'te atıştırmalık bir şeyler tadın. Ardından Stables Market'e geçin, taş koridorlarda yavaşlayın, eski at bağlama halkalarını ve kemer taşlarını fark edin. Öğle saatine doğru Hawley Wharf tarafına inin, kanal kıyısında banklarda kısa bir nefes alın. Vakit varsa kanal boyunca Primrose Hill yönüne doğru 15 dakika yürüyün. Sakin bir park köşesinde şehrin gürültüsünü geride bırakın. Akşam üzeri geri dönüp küçük bir sahnede canlı müzik yakalayın ya da kanal tekne turu ile günü kapatın. Camden neden görülmeli? Çünkü burada Londra'nın özgür ruhu çıplak gözle görünür. Bir standta el yapımı bir yüzük, bir duvarda yeni bir mural, bir sahnede ilk defa çalınan bir şarkı. Hepsi aynı gün içinde yan yana durur. Bir şehirde yaratıcı cesaretin nasıl doğduğunu merak ediyorsanız, cevap bu tezgahların, bu duvarların ve bu küçük sahnelerin arasında gizlidir. Ziyaret ettikten sonra insana ne katar? Kendi tarzını seçme özgürlüğü, kalabalığın, içinde bile kendin olma ferahlığı. Kapanışa yaklaşırken küçük bir özet veriyorum. Sabah daha sakin, öğle ile ikindi canlı, akşamüstü müzik kokulu. Ücretsiz gezersiniz ama özel etkinlikler ve tekne turları için bilet gerekebilir. Rahat ayakkabı, hafif yağmurluk, küçük su matarası ve açık bir zihin yeter. Camden'in en güzel hatırası, satın aldığınız bir eşya değil, keşfettiğiniz bir his olacaktır. Ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu anlatım sizi Camden'in köprülerine, taş koridorlarına ve ritmine biraz daha yaklaştırdıysa, kanalı takip etmeyi unutmayın. Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşın. Şimdi düşünme sırası sizde. Bir şehirde kendiniz gibi hissettiğiniz ilk yer neresi oldu? Camden'de o hissi yakalarsanız, Londra ile aranızda yeni bir sözleşme imzalamış olursunuz. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.